Efendim merhabalar. Her şeyi kafaya mı takıyorsunuz? Aşırı derecede düşünmekten artık yorulmaya mı başladınız? Bu videoda yazar Mark Manson'ın çok satan kitabı ustalık gerektiren kafaya takmama sanatından bazı önerileri kendi yorumlarımı da ekleyerek size ileteceğim. Toplamda 5 tane önerim olacak bu videoda. Hadi başlayalım. 1. Öncelikle belki de kafaya takmanın kendisini çok büyük bir problem olarak görmemek lazım. Her birimizin bazen üzgün hissetme, bazen başarısız hissetme, bazen kaygılanma, bazen bir şeyleri kafaya takma hakkımız var. Aslında kafaya takmak zihnimizin bak hayatında bir şeyler yolunda gitmiyor ve senin bunlarla ilgili bir şeyler yapman lazım demesinin bir yoludur. Ve bazen faydalıdır ve gereklidir. Yani kafaya takmamak için öncelikle neden kafaya takıyorum, neden kendimi üzgün hissediyorum, neden kendimi başarısız hissediyorum diye kendimize kızmayı ya da suçlamayı bir kenara bırakmak lazım. Tabii bizler de haksız sayılmayız. Çünkü şöyle bir baktığınız zaman günümüz modern dünyasında dört bir yandan sürekli olarak bize her zaman mutlu olmalısın, her zaman coşkulu olmalısın, her zaman enerjik olmalısın, her zaman güzel, bakımlı, fit ve paralı olmalısın mesajları sürekli ve sürekli her bir kanaldan bize pompalanıyor. Düşünün, televizyonu bir açıyoruz, herkes çok güzel, herkes çok yakışıklı, herkes çok bakımlı, herkesin altında jipler, herkes villalarda oturuyor, herkes holdinglerde çalışıyor ya da o holdinglerin sahibi. Öte yandan Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya platformlarını açtığımız zaman herkesin mutluluk ve coşku içerisindeki fotoğraflarını görüyoruz. Tabii tüm bunları gördüğümüzde kendi tırnak içinde sıradan hayatlarımızla kıyasladığımızda kendimizi kötü hissetmemiz normal. Ancak buna bir son vermek gerekiyor. Elbette ki medyada, gerek sosyal medyada, gerek diğer medya kanallarında bize iletilen bu mesajlar elbette ki gerçeği yansıtmıyor. Her birimizin zaman zaman kötü hissetmeye, zaman zaman başarısız hissetmeye ve başarısız olmaya hakkı var. Kafaya takmamak için sürekli mutluluk peşinde, sonsuz mutluluk peşinde koşmayı bırakmak gerekiyor. Zira böyle bir şey yok. Yani sürekli mutlu olamayız. Tıpkı sürekli mutsuz olamayacağımız gibi. Duygular doğaları gereği geçicidir. Çünkü biraz hormonlarımızla da alakalıdır. Dolayısıyla sürekli mutluluk olamayacağını kabul edip kendi duygularınla barışmaya başladığın zaman kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Hatta Mark Manson diyor ki daha pozitif bir deneyimi arzu etmenin kendisi negatif bir deneyimdir ve paradoksal olarak insanın kendi negatif deneyimini kabul etmesinin kendisi pozitif bir deneyimdir diyor. Biraz karışık gelmiş olabilir okumayanlar için. Şöyle söyleyeyim, sürekli olarak mutluluk peşinde koşmak aslında başlı başına negatif bir deneyimdir. Çünkü bunun sonucunun hüsranla biteceği bellidir. Ancak bunun olamayacağını kabul edip bir şekilde kendi duygularınla barışmaya başladığında işte bunun kendisi, yani kendi duygularını kabul etmek ve onlarla barışmak pozitif bir deneyimdir ve sana kendini çok daha iyi hissettirir. Yani mutsuzlukla ya da kötü hissetmeyle savaşmayı bir kenara bırak. Onları olduğu gibi kabul et. Onların geçici duygular olduklarını kabul et. Bunları gerekirse analiz et. Ancak bunlarla savaşma. Çünkü sen duygularından daha fazlasısın. Sadece duyguların değilsin. Bunu bir kere bilmek gerekiyor ki mindfulness ile ilgili çekeceğim diğer videolarda bundan bahsedeceğim. Çünkü aslında bu, yani kişinin olumsuz dahi olsa kendi duygularını kabul etmesi, onlara karşı direnmemesi binlerce yıldır var olan bir felsefe. İlk olarak Zen felsefesinde bunu görüyoruz. Ayrıca kabul ve kararlılık terapisi de başta olmak üzere çok sayıda psikoterapide zaten bu bilginin yeri vardır. Yani Manson'ın kendi türettiği bir şey değil. Aslında belki de Manson diyor ki derdin dermanındır. Neden böyle diyor? Çünkü her zorluk ve her travma aslında bir deneyimdir. Ve bunlarla baş ederken kendimize doğru çıktığımız yolculukta
bu yolculuktan güçlenmiş ve yepyeni bir sen olarak çıkarsın. Ama bunun olabilmesi için öncelikle bu yolculuğa başlamış olman gerekir. Başlayabilmek için de travmalardan ya da zorlu yaşam deneyimlerinden ya da aşırı derecede düşünmekten kaçmayı bir kenara bırakıp bunları kabul etmek, kendimizi bu yüzden suçlamamak ve bunlarla baş etmeye başlamak gerekiyor. İyi de ben bu kabul etmeyi nasıl yapacağım diyorsanız eğer, o zaman kanalımdaki aşırı düşünmekten nasıl kurtulurum mindfulness tekniği videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Videonun sonunda da minik bir uygulamayla her gün düzenli olarak size yapabileceğiniz bir egzersiz önerim oluyor. 2. Yazar kitabında cehennemden gelen geri bildirim döngüsü dediği bir döngüden bahsediyor. Yani bir kere bir şeye öfkelendiğimizde ya da bir şeyden dolayı kaygılanmaya başladığımızda bir süre sonra neden böyle hissediyorum? Yani neden öfkeliyim ya da neden kaygılıyım diye tekrar kaygılanmaya ya da öfkelenmeye başlıyoruz. Ve bu bir kısır döngü şeklinde gittikçe büyüyor. Şöyle düşün, yani öfkelendiğim için daha fazla öfkelenmeye başlıyorum. Kaygılandığım için daha da çok kaygılanmaya başlıyorum. Ve gittikçe içinde bulunduğum duygu durumu daha da yoğunlaşmaya başlıyor. Bu kısır döngünden kurtulmanın tek yolu, bunu kırmanın tek yolu bunu fark etmek. Ve bundan dolayı kendimi yine suçlamamak, yani kabul etmek. Örneğin herhangi bir olay olduğunda ve öfkelenmeye başladığında ya da kötü hissetmeye başladığında Allah'ım neden kendimi böyle hissediyorum ya, böyle hissetmemeliydim, böyle olmamalıydı diye kendini suçlamak yerine olabilir, her insanın iyi ve kötü günleri vardır, bugün de böyle hissediyorum dediğinde bu döngüyü kırmaya başlıyorsun. Yani aslında birinci maddede de söylediğimiz gibi bu cehennemden gelen geri bildirim döngüsüne girmemek için yine fark et ve kabul et. Yalnız burada bir açıklama yapmak istiyorum. Kabul et demek boyun eğ demek değil. Kabul et demek hissettiğin duygulardan dolayı kendini yargılama demek. O yüzden bu ikisi arasında çok ciddi bir fark var. Bunu belirtmek isterim. Efendim 3. Yazar Manson diyor ki kafaya illaki bir şeyleri takacağız. Yani buna engel olamayız ama öyle her şeyi de takmamak lazım. Yani neyi kafaya takacağın ve neyi takmayacağın konusunda seçici olmalısın. Gerçekten buna değecek olan, gerçekten önemli olan şeyleri kafaya tak. Diğerlerine ise boş ver demeyi bil diyor. Aslında bunu yapabilmek, yani önemli ve önemsiz olanı ayırt edebilmek, özellikle kafaya takma konusunda bir bilgeliktir ve bir olgunluk gerektirir. Şöyle düşünün. Küçük bir çocukken neden mavi balonu değil de yeşil balonu aldınız diye saatlerce ağlayabilirdik. Ancak zannediyorum bu videoyu izleyenlerin en azından çoğu artık böyle bir mevzu için ağlamıyorlardır. Yani yaşımız ilerledikçe neyi kafaya takmamız gerektiğini, neyi ise boş vermemiz gerektiğini öğrenmeye başlıyoruz. Dolayısıyla kafaya taktığın şeylere şöyle bir bak. Gerçekten önemli şeyler mi? Gerçekten bu kısa hayatta diyorum ya da bu ölümlü hayatta diyorum. Çünkü zaman zaman unutabiliyoruz ama bir gün öleceğiz hepimiz. Sen de, ben de, her birimiz. Dolayısıyla bu kısa ve ölümlü dünyada gerçekten kafaya takmaya değen bir şey mi? Bunu ayırt et diyor Mark Manson. Bu kafaya taktığın şeyler gerçekten senin hayatınla, hayat amacınla, değerlerinle mi ilgili, hayatını ciddi anlamda etkileyecek şeyler mi? Yoksa hayatındaki başka bir sorunu mu yansıtıyorsun? Çünkü hayatında gerçekten de kafaya takmaya değecek, anlamlı bir amacı olmayan, anlamlı bir hedefi olmayan insanlar çoğu zaman buna duydukları öfkeyi ufak tefek olur olmaz şeylere kafayı takarak yansıtırlar. Acaba sen de böyle yapıyor olabilir misin? Bunu bir değerlendir. Mark Manson burada çok güzel bir örnek veriyor ve bize indirim kuponları biriktiren yaşlı bir teyzeden bahsediyor. Şimdi düşünün, bir marketin içerisinde yaşlı bir teyze indirim kuponlarını biriktirmiş, kasaya gelmiş. Bu indirim kuponlarını kasiyere uzattığında, ki bu indirim kuponu 3 kuruşluk bir indirim sağlıyor, kasiyer bunun geçersiz olduğunu söylüyor ve bunu duyar duymaz bizim yaşlı teyzemiz olay çıkartıyor. Ve
çok ciddi bir enerji sarf ederek 3 kuruş için bağırıp çağırmaya başlıyor. Canını sıkıyor ve oradaki kasiyer kızın da canını sıkıyor. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman ya 3 kuruşluk indirim için bu kadar kavga çıkartmaya değer mi diyebilirsiniz. Ya da bu kadını gördüğünüzde şöyle diyebilirsiniz. Yani neden 3 kuruş için kavga çıkartıyor ki? Manson hemen bu sorunuza cevap vereyim diyor. Muhtemelen bu teyzenin hayatında o 3 kuruşluk indirim kuponlarını toplamaktan ve onları kasadan geçirmekten daha önemli bir şey yok. Gerçekten uğruna emek harcayabilecekleri anlamlı, önemli bir hayat amaçları ya da idealleri yok böyle insanların. Büyük bir olasılıkla bu teyzemiz yalnız ve mutsuz bir teyze. Dolayısıyla hayatındaki bu boşluğun öfkesini böyle küçük şeyleri kafaya takarak bize yansıtıyor teyzemiz. Bunu zaman zaman biz de yapıyor olabiliriz. Demek ki hayatta gerçekten de anlamlı, uğruna çaba harcamaya değecek ideallere sahip olmak, bir hayat amacı bulmak, kendi değerlerini bilmek ve bu değerler yolunda ilerlemek bizi ufak tefek şeyleri kafaya takmaktan koruyor. Peki ama bunu nasıl yapacağız? Yani hayatta ben ne istiyorum, beni ne mutlu eder, benim hayat amacım ne olmalı gibi soruların cevabını nasıl bulabiliriz? Bunun için yine yardımınıza koşuyoruz ve kanalımdaki kendini geliştirme dersleri oynatma listemdeki hedefler nasıl belirlenmeli, değerler neler, bunlarla ilgili videomu izlemenizi öneriyorum. Manson ayrıca ölüm var, hatırla diyor. Tabii bunu böyle söylemiyor ama ana fikri buna geliyor. Düşünsenize bir gün öleceğimizi bildiğimiz halde hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Zaten bunu bile bile yaşamanın tek yolu da bunu unutmaktır ya da unutmaya çalışmaktır. Ancak senin sağlığından, senin hayatından daha önemli olmayan, senin huzurundan daha önemli olmayan şeyleri kafaya takmaya başladığında bence bu gerçeği hatırlasan gerçekten de iyi olur. Çünkü evet, gerçekten de ölüm var ve hepimiz bir gün öleceğiz. Biliyorum bunu duymak hoş değil ama sen de, ben de hepimiz bir gün öleceğiz. Dolayısıyla şu an kafaya taktığın şeyin ucunda ölüm var mı? Kendine sor. Aman ucunda ölüm yok ya, benim çok sevdiğim ve hayat kurtarıcı sözlerimden bir tanesidir. Geldik 5. maddeye. Özellikle böyle incir çekirdeğini doldurmayacak ufacık mevzuları kafaya takarız ya. Bütün bir günü kendimize harap ederiz. Hatta bazen birkaç günü kendimize zehir edebiliriz ve çevremizdekilere de, ailemize de bunu yansıtırız. İşte bu incir çekirdeğini doldurmayacak, sonradan üzüldüğünüz için pişman olduğunuz konuları kafaya takmamanızı sağlayacak güzel bir yöntem bu. Normalde bu konuları kafaya taktıktan sonra bazen saatler, bazen günler, bazen aylar, hatta bazen yıllar sonra diyoruz ki ya ben niye bunu bu kadar kafaya takmışım ki ya, yazık. Yani boşuna kendimi üzmüşüm diyoruz. Yani bu farkındalık sonradan oluşuyor çoğu zaman. Ancak benim size söyleyeceğim bu yöntemle farkındalığı anında yaşayacaksınız. Böylelikle üzülerek, kafaya takarak vakit kaybetmeyeceksiniz. Peki nedir bu yöntem? Şimdi bunu ben Richard Carlson'ın Ufak Şeyleri Dert Etmeyin kitabında okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Ve gerçekten de iş hayatında oldukça fazla etkisini gördüm. Beni öfkelendiren, beni üzen ya da bir şekilde kafaya takmama sebep olan bir şey olduğunda Richard Carlson'ın kitabında okuduğum bir söze şöyle bir bakıyordum ve ondan sonra çok büyük olasılıkla çoğu zaman üzülmeyi ya da öfkelenmeyi bırakıyordum. Peki ama nedir bu hayat kurtarıcı söz? Aslında bu bir söz değil. Farkındalık yaratan bir soru. Bu soru diyor ki böyle canını sıkan, seni öfkelendiren, seni kaygılandıran ya da seni üzen bir şeye kafanı takmaya başladığın zaman kendine sor. Bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Yani bir yıl sonra da bu mevzuya yine kafaya takacak mısın? Ya da bu kadar üzülecek misin? Bu kadar kaygılanacak mısın? Özellikle böyle bir takım insanların kullandıkları kelimeler, söyledikleri sözler, onlarda bu çok geçerli bir tekniktir. İşte bu soruyu kendimize sorduğumuz zaman çoğu zaman bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Yo. Yani çoğu zaman cevap hayırdır. Yo diyorsan o zaman neden vakit kaybediyorsun? Şimdiden boş ver. Madem bir yıl sonra bunu boş vereceksin, şimdiden boş ver, kafan rahat etsin. Evet, aslında bir şeyleri kafaya takmamak ya da kafaya neyi takacağım konusunda seçici olmak temiz bir kafa gerektiriyor. İşte bu temiz kafa için de
Öncelikle kafamda halihazırda var olan kirleri, yani düşünce hatalarını, negatif düşünce kalıplarını ya da bende sıkıntı yaratan bazı zihinsel durumları tespit etmek ve ardından da daha verimli bir zihin için çalışmak, egzersiz yapmak gerekiyor. Peki ama nasıl yapacağız bunları? Kanalımda var. Bunları anlatıyorum. Özellikle düşünce hataları videomu izlemenizi öneririm bu videodan sonra. Ardından olumlu düşünmek ama nasıl, yine önereceğim videolarımdan bir diğeri. Ve tabii ki ruminasyon nedir konusunu da yine, ki ruminasyon da gerçekten yine aşırı düşünmekle, her şeyi kafaya takmakla ilgili bir durumdur. Bu videoları izleyebilirsiniz. Ve bu videolarda bakın sadece tespitte bulunmam, tespitte bulunmanın yanı sıra size çok geçerli, etkili bilimsel öneriler de veriyorum. O yüzden videolarıma bir göz atın derim kanaldaki. Eğer bu tarz konular ilginizi çekiyorsa, kişisel gelişimle ilgili videolar, daha pozitif düşünebilmek, stresle baş edebilmek gibi konular sizin için önemliyse kanalıma abone olun. Aynı zamanda oradaki o zile tıklayıp tüm bildirimleri açarsanız yeni videolar yüklendiğimde de haberiniz olmuş olur.